Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu bebek patiğinin yapılışını anlatacağım. Patiğimiz 3 aydan 8-9 aya kadar giyilebilecek büyüklükte oldu. Daha büyük yapmak istiyorsanız sayıları arttırarak daha büyük patikler elde edebilirsiniz. 33 ilmekle başladım ben bu patiği. 35, 37, 39 o şekilde arttırarak sayıları daha büyük patikler elde edebilirsiniz. Şu kısımlarda arttırdığımız yerlerden de birer tane, ikişer tane arttırarak daha büyük yapabilirsiniz. Patiğimizi bir kere de örüp bitireceğiz. Çok pratik, çok kolay, hiç zorlanmayacağınız bir model. Şişime 33 tane ilmeğimi attım ben. 3,5 numara şiş kullandım. Bir de bebeğini kullanıyorum. Eğer bundan daha küçük yapmak istiyorsanız patiğinizi 3 numara şişle daha küçük patik elde edebilirsiniz. Şimdi 33 ilmeğimi ben attım. Ve şu bilek kısmını yapıyoruz. Patiğimiz haroşa örgüden oluşuyor. Sadece şu ön kısmını düz ters olarak örüyoruz. Haroşa sadece tek yöne örülen bir örgü modeli. Şöyle ilk sıramı düz olarak örüyorum. İlk sıramı bitirdim. İkinci sıradayım. Aynı şekilde ters örmeden hep düz olarak örgümü öreceğim. Arttırma, eksiltme buralarda yapmıyoruz. Sadece şöyle burada 5 tane 5 diş 1 2 3 4 5 diş haroşa olana kadar bilek kısmını öreceğiz. Üçüncü sıraya geçtim. Yine aynı şekilde ters örmeden düz olarak örgüme devam ediyorum. Haroşalarım bu şekilde oluşmuş oluyor. Burası benim örgümün ters tarafı. Sağ ipim, başlangıç ipim sağ taraftaysa bana bakan yüzü örgümün ters tarafı. Şöyle 2 diş burada haroşamız oluştu. Bu örgümün ön yüzü, ipim sol tarafta. Şimdi bu haroşalarımız şöyle 5 tane olana kadar bilek kısmını örüyoruz. Daha sonra şu ip geçirdiğim yerleri beraber öreceğiz. Haroşalarımı bitirdim. 1 2 3 4 5 tane haroşamız oluştu. Şimdi şu ip geçirdiğimiz acör kısmını yapacağız. Şöyle başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir kere ipimi şişime doluyorum. Bu şekilde. Ve 2 tane ilmeğimi birlikte kesiyorum. Şu ikisini birlikte alıp keseceğim. İlk ajurumuz oluştu. Şimdi aynı şekilde ipimi şişimin üstünden doluyorum. Bir kere 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Tekrar ipimi bir kere doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Aynı şekilde yine doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte
kesiyorum. Bu şekilde. Başa kadar öreceğiz. Doladım ipimi. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Tekrar doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Doluyorum ve kesiyorum. Böyle. Bu kadar basit. Sonuna geldim. Aynı şekilde ipimi doladım. Burada 4 tane ilmeğim kaldı. İpimi doladım. İkisini birlikte kestim. Tekrar en son tekrar doluyorum. Burada şu sonda kalan 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Evet, ajur kısmımızı tamamlamış olduk. Şimdi aynı şekilde haroşalarımıza devam edeceğiz. Şu buradaki artırmalara gelmeden şu arada 2 tane, yani 2 diş haroşa öreceğiz. Aynı şekilde şu arttırdığımız ilmeklerle birlikte bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. İlmekleri kaçırmadan dikkatli bir şekilde, yavaş bir şekilde örüyoruz. Şöyle. Bakın ajurlarımız bu şekilde oluştu. Başa kadar örelim. Doladığımız ilmekleri de örüyoruz. Gördüğünüz gibi şu hiç kaçırmadan dikkatli bir şekilde. Sıramı tamamladım. Hiç burada artırma eksiltme yapmadık. 33 ilmeğimiz sabit. Kafanız karışmasın. Sadece ajurlarımızı oluşturduk. Şimdi dediğim gibi şu artırma yerlerine gelene kadar 2 diş haroşamızı öreceğiz. Hep düz olarak örüyoruz. Yine aynı şekilde düz olarak bütün ilmeklerimi örüyorum. Diğer tarafta da düz öreceğim. Şimdi bir haroşa ördüm sağ taraftan. İkinci haroşamı örerken burada bir işlem yapacağız. Şimdi örgümün ters tarafındayım ve ikinci haroşamı oluşturuyorum. Şimdi 16 tane ilmeğimi ördüm. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, bir tane daha örelim. 16. Tekrar sayalım yanlışlık olmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şimdi dediğim gibi ters taraftayız. Ve ikinci haroşamızı oluşturuyoruz. Şöyle. 17. ilmeğimizi burada ters olarak öreceğiz. Normalde haroşalarımızı hep düz örüyorduk. Şu aradaki şu görüntüyü oluşturmak için burada şu aradaki ilmeklerimizi ters tarafta ters, düz tarafta düz olarak öreceğiz. Kafanız karışmasın. Tekrar anlatacağım. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. İki tarafta 16'şar ilmeğimiz var. Şu aradaki 17. ilmeğimizi ters tarafta modelimizi oluşturmak için ters olarak örüyorum. Bu ilmeğimiz sabit. 17. ilmeğimiz. Tekrar ipimi diğer tarafa alıp yine buradaki 16 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ve diğer düz tarafa geldiğimiz zaman artık artırmalarımızı, yani şuradaki ajurlarımızı ve arttırmalarımızı yapmaya başlayacağız. Evet, şimdi örgümüzün ön yüzüne geçiyoruz.
Şöyle 2 diş haroşamız oluştu. İki yanlarda 16'şar ilmeğimiz vardı ve ortadaki 17. ilmeğimizi ters tarafta ters ördük. Şimdi tekrar burada oradaki işlemi tekrar göstereceğim. Artırmaları başlayacağız. Şimdi yine 16 tane ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 9 2 13 14 15 ve 16. Bu 16 ilmeğimizi ördük. Şu diğer tarafta ters ördüğümüz ilmeğimiz. Şimdi 16 ilmeğimi ördükten sonra ipimi bir kez doluyorum. Yani şuradaki yaptığımız işlem gibi burada da şöyle ajur şeklinde artırmamızı yaptık. Bir kere doladım. Aradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Düz tarafta. Tekrar doluyorum. Artırmamı yaptım. Ve buradaki kalan 16 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Hep 16 ilmeğimiz sabit. 16 ilmeğin iki yanlarından sağ tarafta yani düz tarafta arttırmalar yapacağız. Ters tarafta normal örgümüzü öreceğiz. Ters tarafta arttırmalarımız yok. Şimdi yine 16 tane ilmeğimi örüyorum. Ters tarafa geçtim. Ve 16. 2 4 6 8 10 12 14 16 ilmeğimi ördüm. Bu sabit. Şimdi ipimi ön yüze alıyorum. Dediğim gibi ters tarafta bu aradaki ilmekleri ters olarak örüyoruz. Şu arttırdığımız ilmek ters ördüm. Aradaki ilmeğim ters ördüm. Tekrar arttırdığım ilmek ters ördüm. Şimdi sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16. İpimi diğer tarafa aldım ve haroşamı örmeye devam ediyorum. Örgümüzün ters yönündeyiz. Bu sıramızı bitirdik ve ilk artırmamızı yapmış olduk. Şimdi ikinci artırmalarımızı yapacağız. 16 ilmeğimi aynı şekilde örüyorum. 2 3 4 5 6 14 15 ve 16. Tekrar sayalım. 2 4 6 8 10 14 16. 16 ilmeğimi ördüm. İpimi doladım ve artırmamı yaptım. Aradaki ilmekleri düz örüyorum. Ön yüzdeyim. 1 2 3. Şimdi şuradaki ilmekleri sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16. Hep sabit iki yandan 16 ilmeğimiz kalınca tekrar ipimi doluyorum. Bu taraftaki artırmamı da yapmış oldum. 16 tane ilmeğimi örmeye devam ediyorum. Şimdi yine ters tarafa döndüm.
16 ilmeğimi aynı şekilde örüyorum. 16 ilmeğimi ördüm. Ters taraftayım. İpimi ön yüze aldım. Şu aradaki ilmekleri arttırdığımla birlikte ters olarak diğer tarafta 16 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Şöyle yine sayalım. Saymadan yapmayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane ilmeğim kaldı. İpimi diğer tarafa alıp haraşalarımı örmeye devam ediyorum. Artırmalarımız hep bu şekilde olacak. 7 tane artırmamız oluşana kadar böyle öreceğiz. Bu artırmaları yaptıktan sonra patiğimiz bitmiş sayılacak. Taban kısmını da öreceğiz. Bu kadar basit bir model. Şimdi yine düz taraftayım. Bir kere daha göstereceğim arttırmaları. Yine aynı şekilde 16 tane ilmeğimi burada örüyorum. On beş ve 16. 16 tane ilmeğimi ördüm. Bakın arttırmalarımız artık burada belirginleşti. Ajurlarımız. 16 ilmeği ördükten sonra tekrar ipimi doluyorum. Aradaki ilmekleri diğer tarafta 16 ilmek kalana kadar düz olarak örüyorum. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve bir kere daha doluyorum. Bu dolamaları iki yanlardan yapıyoruz. Unutmuyoruz. Yoksa arttırmalarımız olmaz. Ajurlarımız güzel durmaz, oluşmaz. Son kez ters taraftan da göstereceğim. Sonra 7 tane ajurum olana kadar patiğimi örmeye devam edeceğim. Ters tarafa geçelim. Yine 16 tane ilmeğimizi örelim. 2, 3, 15 ve 16. 16 ilmeğimi ördüm. Yine ters taraftayım. İpimi ön tarafa aldım. Artırdığım ilmekle birlikte aradaki ilmekleri ters olarak diğer tarafta 16 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. İpimi diğer tarafa aldım. Haraşalarımı örmeye devam ediyorum. Evet. Şöyle 3 tane burada artırmamızı yapmış olduk. Ajurumuz oluştu. Şimdi dediğim gibi şu ajurlar 7 tane olana kadar bu artırmalarımızı yapalım. Şimdi şöyle 2, 4, 6 tane ajurumu yaptım. Son kez yine göstermek istediğim için videomu tekrar açtım. Yine 16 tane ilmeğimi burada örüyorum. Bu son artışımız 7. ve son artış.
10, 15, 16. 16 ilmeğimi ördüm. Tekrar ipimi doluyorum ve son artırmamı yapmış oluyorum. Aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Diğer tarafta 16 ilmeğim kalana kadar. Hep sayarak yapalım ki karışıklık olmasın. Şöyle yine sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 ilmeğim kaldı. Son kez dolamamı yaptım. Ve ilmeklerimi örüyorum. Ters tarafa döndüm. Ters tarafta 16 tane ilmeğimi ördüm. İpimi ön tarafa aldım. Ve aradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arttırdığım ilmek de dahil olmak üzere. Diğer tarafta 16 ilmeğim kalana kadar. Şöyle. Burada 16 tane ilmeğim kaldı yine. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Buradakileri de haroşa olarak örüp arttırmalarımı bitiriyorum. Evet, burun kısmımız oluştu. Şimdi artık hiçbir arttırma işlemi yapmadan, eksiltme de yapmıyoruz. Normal dümdüz bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Şurada 4 sıra haroşa olana kadar, şuradaki gibi. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece düz olarak bütün sıralarımızı örüyoruz. 4 diş haroşa olana kadar. Ajurdan sonra. Bakın ördüğümüz ajurlara geldik. Onları da hiçbir işlem yapmıyoruz. Dümdüz örüyoruz. İki tarafta da. Ters tarafa geldim. Yine aynı şekilde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Dediğim gibi hiçbir işlem yapmıyoruz. Arttırma, eksiltme yapmadan şuradaki ters ördüğümüz ilmekleri de aynı şekilde düz olarak örüyoruz. Yani haroşalarımızı oluşturmuş oluyoruz. Dümdüz öreceğiz. Şöyle ilk haroşamız oluştu. Şu burun kısmından anlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 tane haroşa olana kadar öreceğiz. Daha sonra patiğimizi kesip tamamlayacağız ve dikeceğiz. Bu sırayı da bitirelim. Daha sonra ben 4 sıra haroşamı örüp geleceğim. Evet, şimdi sıramı bitirdim. Gördüğünüz gibi şurada bir tane haroşamız oluştu. Bu haroşa 4 tane olana kadar örelim. 4 sıra haroşamı ördüm. Bir sırada düz taraftan ördükten sonra ters tarafa geçtim.
Şimdi patiğimizi kesme işlemi yapacağız. Ters taraftan kesmemin sebebi dikişinin daha düzgün olması için. Şimdi bir tane ilmeğimi aldım. İkinciyi ördüm. Ve birincinin içinden geçirdim. Bu şekilde keseceğiz. Tekrar ördüm ve içinden geçiriyorum. Çok sıkı kesmeyelim. Şöyle. Kesme işlemimiz bu şekilde olacak. Örüyorum ve diğerinin içinden geçiriyorum. Kesme işlemini yaptıktan sonra dikme işlemini göstereceğim. Kesme işlemini tamamladım. Bu şekilde oluyor patiğimiz. Şimdi dikeceğiz. Patiğimizi ters yönde şöyle ikiye katlıyoruz. Tam ortalayıp iğneme şöyle yetecek kadar ip taktım. Şöyle burun kısmından tam ortadan şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7.'sinden iğnemi şu şekilde geçiriyorum. Birazcık ip bırakıyorum şurada bağlamak için. İkincisini atlayıp şöyle üçüncüsünden bu şekilde iğnemizi geçirerek aralarda bir tane ilmek atlayarak iplerimizi geçirelim. Burayı büzeceğiz. Burun kısmı yuvarlak olsun diye eşit bir şekilde evet şöyle tam ortalayalım. Şunu da geçirelim. Şimdi büzeceğiz. Bağlayarak şöyle bağlayalım. Şimdi dikmeye devam edelim. Şu uçlardaki ilmeklerden her birinden birer tane karşılıklı alarak patiğimizi dikiyoruz. Atlamadan her birini karşılıklı olarak dikelim. Bu şekilde. Topuk kısmına geldim. Şöyle burayı da bir iki defa topuk açık kalmasın diye içinden geçiriyorum şöyle. Şimdi şuradaki ilmeklerimizi karşılıklı olarak aynı tabandaki gibi ilmekleri alarak dikeceğim. Haraşolarımızın tam uçlarından düzgün bir dikiş olması için sanki bir bütünmüş gibi, hiç dikiş yokmuş gibi patiğimizde o şekilde bir dikiş oluyor. Bitince de göreceğiz. Her birini karşılıklı olarak
dikelim. Şu uçlardaki çıkıntılardan dikiyoruz. Patiğimizin yapımı bitti. Şöyle çok güzel, çok cici oldular. Bağcık yaptığım pomponla süsledim. Bağcığı şöyle ipimi ikiye katlayarak zincir çekerek tığıyla o şekilde bağcık yaptım. Uçlarına da pompon diktim. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.